Diyalog tıpkı bir arabanın rengi gibi derler. En son konur ancak ilk dikkat çeken şey de o olur. Yani bir senaryonun kurgusu veya hikayesi ne kadar iyi olursa olsun eğer diyalogları kötüyse bu dikkat çekecektir. Fazla diyalog gerektirmeyen senaryolarda diyaloğun çok kötü olmaması bile yeterliyken karakter odaklı dramalarda diyalog önemli bir yer tutar. Bu tarz yapımlarda hikayeleri ilerleten asıl etken karakterlerin iç mücadeleleri, motivasyonları ve kişisel gelişimleridir. Bunun yanında düşük bütçeli yapımlarda veya komedi dizilerinde de diyalog yazarlığı çok önemlidir. Bu projelerde diyaloglara çok daha fazla yer verilir çünkü. Şimdi gelelim iyi diyaloğun özelliklerine. Sanılan aksine iyi diyalog demek doğal diyalog demek değildir. Yani bir diyalog hem doğal hem de iyi olabilir ancak diyaloğun doğal olması onu otomatikman iyi yapmaz. Sevdiğiniz dizilerin veya filmleri inceleyin. Eğer diyaloglara dikkat ederseniz aslında kimsenin gerçek insanlar gibi konuşmadığını fark edeceksiniz. Doğal diyalog diye bir şey yok yani ortada. Ama senaryoyu çok iyi yazdıkları için biz bunu genelde fark etmiyoruz. Doğal diyalog yerine doğal hissettiren diyalog yazıyorlar özetle. Neden böyle yaptıklarının da pek çok sebebi var tabii ki. Birincisi kurgusal karakterler gerçek insanlara göre çok daha az konuşurlar. Hiç kimse dakikalar boyunca gevezelik yapan karakterleri izlemek istemez çünkü. Yan diyalog sırf doğal olsun diye böyle bir şey yapmanın bir mantığı yok. Gevezelik yapan karakterler ekleseler bile onu daha ilginç veya eğlendirici yapmanın yollarını ararlar. İkinci olarak kurgusal karakterler gerçek insana göre daha az ve öz konuşurlar ve diyalogları da daha hedefe yöneliktir. Gerçek insanlar da öyle midir peki? Gerçek insanlar bazen ne diyeceklerini bile bilemezler, lafı gevelerler, konudan konuya atlarlar veya ne dediğini bile bilemezler. Kurgusal karakterler ise böyle bir şey yoktur. Ancak senaristin bir planı dahilinde böyle bir şey gerçekleşebilir. Gerçek hayattaki diyalogların çok büyük bir kısmı sıkıcıdır ayrıca. İçinde ne dram vardır, ne gizem vardır, ne kelime oyunları, ne de bir komedi. İşte bu sebeplerden dolayı doğal diyalogları tercih edilmez. Peki öyleyse iyi diyalog, yapay diyalog mu olmalıdır? Hayır elbette. Gerekse inandırıcılık zedelemenin de bir anlamı yok. Doğal diyaloglar çoğu zaman kötüyken yapay diyaloglar her zaman kötüdür. İyi diyalog doğal olmasa bile doğal hissettiren diyalogtur. Diyaloğu yazmaya başlamadan önce o sahnenin neden orada olduğunu bilinmesi gerekir. İdeal olarak sahnelerin hem birbirine neden sonuç zincirle birbirine bağlanmasını hem de kendi içlerinde bir ilginçlik barındırmasını istersin. Sahnelerin sanki kendi başlarına birer kısa filmmiş gibi yazılması çok hoşuma gidiyor örneğin. Yani bir dizide veya filmde kullanabileceğin bir tür kurgunun çok daha basit veya kısa halinde sahnelerde kullanabilirsin. O sahnenin heyecanı gittikçe yükselen bir ritme ve ilginç bir finale sahip olduğunu düşün örneğin. Ancak bütün bunlar planlandıktan sonra diyaloğa geçebilirler. O aşamaya geldiğimizi düşünelim. Diyalog yazarlığının bazı göreceli yanları da var. Ancak bunlardan biri var ki neredeyse herkes tarafından kötü diyaloğun tam bir göstergesi olarak görülür. Buna İngilizce'de as you know Bob yani senin de bildiğin gibi Bob tarzı diyalog olarak geçer. Bu diyaloğun özelliği şudur. Bir karakter diğerine zaten ikisinin de bildiği bir şeyi söyler. Senin de bildiğin gibi bu arabayı 5 sene önce al. Biliyorsun ki o tuşa basarsan uzay gemisi acil duruma geçer veya bir hafta önce sana borç verdim ver artık paramı gibi. Buradaki sıkıntı şu. Bu diyaloglar doğal hissettirmiyorlar. Çünkü böyle bir konuşmanın bir anlamı yok. İnandırıcılığı uzun süre zedeleyen korkunç bir hata bu yani özetle. Bir insan diğerlerinin zaten bildiği bir şeyi niye soruyor sorusunun cevabı eksik burada. Kilit noktası da burada işte. Bu tarz diyaloglar da zaten hikayede bir etki yaratmazlar. Buradaki tek amaç izleyiciye veya okuyucuya bilgi vermektir. Yani yazar buna inanır ama hata yapar. Çünkü sen eğer iyi bir senaristsen senin görevin o bilgiyi çok daha doğal ve inandırıcı bir şekilde iletmeyi bulmaktır. Ancak bunun da istisnaları vardır elbette. Mesela bir karakter diğerinin zaten bildiği bir şeyi ona hatırlatmak amacıyla bir şeyi söylüyorsa İşte o zaman olur. İkinci önemli sorun ise bütün karakterlerin diyaloglarının kulağa aynı gelmesi. Çok ama çok yaygın bir sorundur. Diyalog yazarlığı dersleri veren ve onlarca ödül almış olan Sorkin'in bile çoğu zaman altından kalkamadığı bir sorundur bu. Bu sorunun çoğu zaman iki sebebi vardır. Birincisi ya senarist bütün karakterlerini kendisi gerçek hayatta nasıl konuşursa öyle konuşturuyordur ya da onların diyaloglarını fazla idealize etmiştir. Mesela senarist gerçek hayatta hiç hazır cevap değildir ama olabilmesinin arzusunu taşıdığı için bütün karakterlerini hazır cevap yapmıştır ister istemez. Veya ne bileyim senarist gerçek hayatta çok kibardır ve bütün karakterler de inandırıcı zedeleyecek ölçüde kibardırlar. İdeal olarak karakterlerin diyaloğunun kulağa farklı gelmesini istersin. Çünkü diyaloglar aynı zamanda karakterlerin kişiliklerinin de bir parçasıdır. Bir karakteri kaba şekilde konuşur mesela, diğeri de kibarca olur biter işte diyerek geçiştirilebilecek basit bir durum değil bu. İki kaba karakterin diyaloglarının kulağa farklı gelmesini nasıl sağlayacaksın örneğin? Veya iki kibar karakterin. İşte bu kısım işin bu kadar da basit olmadığını gösteriyor. Başka videoda bu kısımla ilgili daha ayrıntılı konuşmayı da istiyorum aslında. Çok ilgilendiğim bir konu çünkü bu. Bunun dışında diyaloglar karakterler arasında ilişkiyi yansıtırlar. Yani karakterlerin herkesle aynı şekilde konuşmaması da beklenir. Üçüncü ve en önemli sorun ise karakterlerin çok fazla kendilerini açıklaması veya kör göze parmak diyaloglar kullanması. Bu ise hem lüzumsuz yere inandırıcı zedeleyeceği gibi karakterlerin bütün derinliğini ve özgünlüğünü de mahveder. Yani bunu yaptığın takdirde aslında bütün merak unsurunu da yok ediyorsun. Örneğin çekingen bir karakter var ortada ve birinden hoşlanıyor. Orada kör göze parmak diye diyalog kullanamazsın işte. Dördüncüsü ise iyi diyalogda mesaj verme kaygısına veya politik doğruculuğa yer yoktur. Çünkü senin karakterin eğer bir diğeriyle konuşmayı tercih ediyorsa bu onun hikayede bir amacı olduğu içindir. Başka bir şey için değil. Kötü senarist karakterini bir kukla gibi kullanır ve kendisine söylemek istiyorsa karakterin ağzından ona söyletir. İyi diyalog ise ortada sanki bir senarist yokmuş gibi hissettirir.